Merhaba, hiç sabah uyandığınızda veya gün içinde durup dururken vücudunuzun bir yerinde, mesela dudağınızda ya da göz kapağınızda anlam veremediğiniz bir şişlikle karşılaştınız mı? İşte bugün bu gizemli şişliklerin yani anjiyoödemin peşine düşüyoruz ve ardındaki sır perdesini birlikte aralıyoruz. Peki yol haritamızda neler var? Önce anjiyoödem tam olarak nedir, onu bir anlayacağız. Sonra onun aslında iki farklı yüzü olduğunu keşfedeceğiz. Bu tiplerin özelliklerine ve tedavilerine yakından bakacağız ve en sonunda doğru teşhisin neden bu kadar kritik, hatta hayati olduğunu göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, her şey bu ani ve çoğu zaman insanı endişelendiren şişliklerle başlıyor. Peki vücudumuz bize ne anlatmaya çalışıyor olabilir? Hadi bu gizemli şişliğin derinliklerine inelim. Düşünsenize, bir sabah kalkıyorsunuz ve aynada kendinize baktığınızda dudağınızın bir tarafı şişmiş ya da elinizin üstü. Hiçbir yere çarpmadınız, bir şey ısırmadı. İşte bu durum aslında sandığımızdan çok daha yaygın ve bizim de hikayemizin tam başlangıç noktası. Tıp dilinde bu duruma anjiyoödem diyoruz. Yani cildin yüzeyinde değil, daha derindeki dokularda oluşan bir ödem. Ama asıl ilginç olan bu şişliğin ne olduğu değil, neden ortaya çıktığı. İşte hikaye tam da burada başlıyor. Çünkü bu durum tek bir hastalık gibi görünse de aslında perdenin arkasında birbirinden tamamen farklı çalışan iki ayrı mekanizma var. Yani karşımızda tek bir düşman yok. Birbirine benzeyen iki farklı düşman var. Evet, belirti aynı, şişlik. Ama bu şişliğe giden yol ikiye ayrılıyor. İşte bu ayrımı anlamak, inanın, her şeyin anahtarı. Ve işte karşınızda hikayemizin iki başrol oyuncusu. Bir yanda çoğumuzun aşina olduğu, alerjik tip olarak bilinen histamin aracılı anjiyoödem. Diğer yandaysa daha gizemli, genetik kökenli ve alerjik olmayan bradikinin aracılı anjiyoödem. Şöyle düşünelim. Histamin, vücudun polen gibi bir tehdide karşı çaldığı hızlı ve kaşıntılı bir alarm gibidir. Bradikinin ise daha yavaş çalışan ama damarlarda daha derin bir sızıntıya neden olan bambaşka bir sistemin parçası. Görünüşte ikisi de şişlik yapıyor ama işleyişleri gece ile gündüz kadar farklı. O zaman hadi, önce kalabalığın içindeki tanıdık yüzde, yani çoğumuzun bir şekilde duyduğu histamin kaynaklı o alerjik ödemle başlayalım. Bu tip tam bir klasik alerji gibi davranır. Genellikle o kaşıntılı, kırmızı kabarıklıklar, yani bizim kurdeşen dediğimiz döküntüler de şişliğe eşlik eder. Aslında bu, vücudun bir yiyeceğe, ilaca veya başka bir alerjene karşı verdiği tipik bir savaş tepkisidir. İşin güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bu tip anjiyoödem genellikle bildiğimiz, tanıdığımız standart alerji tedavilerine gayet güzel yanıt verir. Bu nokta çok önemli çünkü birazdan tanışacağımız diğer tiple arasındaki en keskin fark bu. Tedavi yolu da oldukça net. Genellikle antihistaminikler yani alerji hapları ve kortikosteroidler bu yangını söndürmeye yeter. Eğer durum biraz daha inatçıysa o zaman daha güçlü silahlar da devreye girebiliyor. Yani bu tip için cephanemiz dolu. Ve şimdi gelelim işleri karıştıran o diğer tipe. Hani o ilk bakışta masum görünen ama aslında bambaşka bir doğası olan, adeta bir taklitçi gibi davranan Bradykin'in aracılığı anjiyoödeme. İşte bütün meselenin kilitlendiği cümle bu. Bir an için düşünün. Şişliniz var, doktorun verdiği en güçlü alerji ilaçlarını kullanıyorsunuz ama şişlik 1 milim bile gerilemiyor. İşte bu durum doktorlar için çalan ilk ve en büyük alarm zilidir. Bu, farklı bir düşmanla karşı karşıya olduklarının en net kanıtı. Peki sebep ne? Sorun dışarıdan gelen bir polen veya fıstık değil. Sorun tamamen içeride. Çoğunlukla C1 inhibitör adını verdiğimiz bir enzimin genetik olarak eksik olması veya düzgün çalışmaması. Bazen de bazı tansiyon ilaçları ya da altta yatan başka hastalıklar bu mekanizmayı tetikleyebiliyor. Hal böyle olunca teşhis süreci de adeta bir dedektiflik çalışmasına dönüşüyor. İlk ve en büyük ipucu neydi? Alerji tedavisinin işe yaramaması. Bu ipucunu takip eden doktor, kan testleriyle bazı özel proteinlerin seviyelerine bakar. Eğer şüpheler devam ederse genetik analizde son nokta konulur. Ve geldik en can alıcı soruya. Neden bu iki tipi birbirinden ayırmak için bu kadar çabalıyoruz? Neden bu ayrım bu kadar önemli? Çünkü cevap, kelimenin tam anlamıyla hayati. Şu tabloya bir bakar mısınız? Aslında bütün hikayeyi o kadar net özetliyor ki,
Bir tarafta alerjik reaksiyon var, kurdeşen var ve standart ilaçlara evet diyen bir vücut var. Diğer tarafta ise genetik bir sorun var, kurdeşen pek yok ve en önemlisi standart ilaçlara hayır, bana onlar işlemez diyen bir mekanizma var. Bu bir kapıyı yanlış anahtarla açmaya çalışmaya benziyor. İşe yaramadığı gibi çok değerli zamanı da kaybettiriyor. İşte tüm bu analizin özeti bu cümlede saklı. İki durumunda adı anjiyoödem olabilir ama tedavi protokolleri, takip süreçleri, her şey birbirinden tamamen farklı. Unutmayın, doğru kilit için doğru anahtar gerekir. Birine hayat veren tedavi, diğer için sadece etkisiz bir yöntemdir. Bugün buradan ayrılırken aklımızda kalması gereken en temel mesaj bu. Tıpta bir belirtinin görünüşü her zaman hikayenin tamamını anlatmaz. Buzdağının görünmeyen yüzü gibi. İşte bu yüzden doğru teşhis, doğru tedavinin ilk ve en önemli adımıdır. Ve vücudumuzun verdiği sinyalleri dinlemek, bu sinyaller alışılmadık olduğunda uzman bir görüşe başvurmak işte bu yüzden bu kadar önemli.